Merhaba arkadaşlar, ben Stein Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Şimdi genellikle globallerde 3. sezon soruluyor. Yani 3. sezonda bazı kompları beğenmiyorsunuz atıyorum. İşte Shalman nasıl olacak, Selahattin'le nasıl gideceğiz, Fatih'i hangi yere koymamız lazım, ne tarafta daha etkili gibi sorular soruyorsunuz. Bunun içine bir de Konstantin'i eklemek istiyorum. Konstantin hakkında çok bir video çekmedik. Aslında yok da. O yüzden bunları da eklemek istiyorum. Aktarabildiğim bilgileri size burada aktarmak istiyorum. Sizler de yine her zamanki gibi abi yorumlarda eklemek istediğiniz şeyleri ya da sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Şimdi ben Selahattin Eyyubi ile başlamak istiyorum. Selahattin Eyyubi biliyorsunuz ki ilk defa gelen öfke yenileme komutanı. Yani direkt apaçık desteğin yanında öfke yenileme komutan olarak bize gelmiştir. Bunun amacı da aynen de burada yazdığı gibi öfke yenileme üzerine bir komutan. Bu ne yapıyor diye imza becerisine baktığımız zaman birliğin öfkesini saniyede 1,5 arttırıyor. Bak, saniyede her saniye 1,5 arttırıyor. Daha sonrasında kudreti ve strateji bonusu bu arada. Kumandanın ikisine de etkili bu arada onu diyor. Kumandanın aktif beceri ya da ikinci vuruş becerisi kullandığında aktif kim kullanır? Atıyorum Yamato Yodit. İkinci vuruş kimde vardır? Atıyorum Elsit'te var. Mulan'da var. İşte bu tür kahramanlarda ikinci vuruşlar var. Bunlara diyor ekstrasında kullanırsa diyor 20 öfke daha kazandırırım diyor. Bu etki her 3 saniyede en fazla bir kez tetiklenir. Bak 3 saniyede bir kez ciddi bir orandır bu arada. Yani 3 saniyede bir kez 1, 2, 3 kullandı. 1, 2, 3 kullandı. Hızlı. Daha sonrasında imza becerileri var. Bu imza becerileri yine dediğim gibi komptan kompa değişiklik gösterebilir. Ama burada oyunun önerdiği bir tane atıyorum. Genellikle bunu Elsit için bekleyenler var. Elinde Elsit olan insanlar bunu bekliyor. Şöyle gelelim süvari bölümüne. Evet bak burada gördüğünüz üzere Elsit burada da zafer kükremesiyle zayıf nokta olarak belirlenmiş. Zafer kükremesinde normal saldırıdan sonra düşman birlik kudret hasar veriyor. Normal bir saldırıdan sonra. Daha sonrası hasar oranı %107-28 kudret bonusu ve birliğin öfkesini arttırıyor. Yani sürekli hasar atsa dahi işte herhangi bir davranış tetiklediği zaman yine öfkeyi ortaya çıkarmış oluyor. Yine öfke şeyini arttırıyor. Zayıf nokta hepimiz biliyoruz zaten. Normal saldırıdan sonra düşman birliğine kudret hasarı verir. Ve kahramanı hasarını 3 saniyeliğine arttırır. Bu zayıf nokta biliyorsunuz. Okçuda da Mulan'da da kullanıyoruz. Şimdi Selahattin Eyyubi öfke yenileme amacıyla ana komutanı sürekli beceri atmasına, işte ana komutan becerisi, imza becerisi atmasına, yani ana komutan diyeyim artık size, imza değil de becerisini atmasına yardımcı oluyor. E, Bu yüzden de öfke yenileme olarak geldiği zaman Elsit ya da herhangi bir komutana koyduğunuz zaman bu öfke yenilemeyle aslına bakarsınız bir Tribuana görevi görüyor. Hani tam olarak Tribuana diyemeyiz. O direkt ana komutan tetikliyor. Bu da öfkesini yenileyerek hızlı hızlı attırmaya çalışıyor. Bir nevi bunda Shalman'da da var. Aslında 3. sezonda gelen kahramanların çoğu arkadaşlar sürekli böyle bir öfke yenileme, sürekli ana komutan üzerine odaklı komutanlar oluyorlar. Şimdi Selahattin Eyyubi konusunda bunları diyebiliriz. İmza becerilerini öneriyor. Okçu ve süvaridir. Selahattin Eyyubi ile beraber Mareşaller okçuda ilk adımını attı. Yani biliyorsunuz okçu Mareşaller yok. Okçu Mareşallerin geldiği zaman da şimdiden söylüyorum çok tehlikeli bir ekip olacak okçu Mareşal. Selahattin Eyyubi ile bu atıldı. 5. Henry ile ikinci adım atılabilir. Daha sonrasında Hatshepsut ya da başka bir 5. Mareşal daha gelebilir. Neyse konuyu dağıtmadan hemen diğer kahramanımıza geçelim. Şimdi Shalman da zaten imza becerisinde yazdığı gibi aslına bakarsan tam bir ikinci komutan. Diyor ki bilmem kaç ihtimal aşağıdaki etkilerden biri tetiklenir. Shalman pardon. Hep Charlie Mage diye isim geliyor buna. İkinci kumandan görevindeyken kumandanın anında imza aktif becerisini kullanır. Hani az önce ne dedik? Aslına bakarsan bir Tribhuana gibi. Yani bir Tribhuana benzeri bir kahraman. Anında imza aktif becerisini kullanır. Bir de şey olarak diyor hani dolmak suretindeyse bir daha anında attırıyor. Mesela yüklemeli haline girer diyor. Daha sonrasında zaten yüklemeli halde olan yükleme becerileri anında etki gösterir bu imzayı kullandığı zaman. Beceri hasarı %10,43 daha birinci seviyedeyiz bu ara 11'e çıkacak. Bu bayağı da artacaktır arkadaşlar. Daha sonrasında Charlemagne kumandan görevindeyken eğer ana komutansa ikinci kumandanın imza aktif becerisinin etkileştirme ihtimalini 6 saniyeliğine arttırır diyor. Bak bu kumandansa ikinci kumandana bu sefer fayda ediyor. Yani ana komutan kullanırsanız ikinci kullanırsanız ana komutan ki hepimiz de artık bunu ikinci komutan olarak kullanacağız zaten. İkinci komutan olarak kullanması lazım. Çünkü destek ve aktif kahraman. Bunu buraya koyarsanız arkadaşlar sadece ana komutan becerisini devreye sokmuş olursunuz. Burada tüm birliklerin birimlerini yeniler diyor. Strateji bonusu işte 15 saniye kudreti ve strateji. Yani bir tank komp yaparsınız. O yüzden Shalman ana komutan önermiyorum. Bilginiz olsun. Orada ne kadar öyle yazsa da. Şimdi geldik Shalman'a.
Zaten Shalman'daydık. Bakın şurada Shalman'ın önerdiği yerler var, tamam mı? Okçu'da burada Ramses'le beraber kullanmış. Bundan sonra da Ramses'e geçeriz. Savaş taktiği ve yangın felaketi. Yangın felaketini zaten bu tür taktikçi komutanlarda hep kullandırtıyorlar. O da yakma etkisi için. Neden? Çünkü taktikçi komutanlar dayanıklıdır. Ne kadar dayanıklıysa yakma etkisi de o kadar hasar eder. Ne diyor? Düşman birliğine strateji hasar verir. %59 işte strateji bonusu ve 6 saniye boyunca her saniye, bak her saniye strateji hasar veren yakma oranı uygular. %6. Ve biz bunu geliştirmemişiz. Şey demiyor. En fazla 10 kez birikir, en fazla 5 kez birikir demiyor. Savaş ne kadar uzarsa o kadar yakma etkisi uygular. 6-6-12 ve bunu geliştirmedik daha. O yüzden genellikle taktikçi komutanlarda destek kahramanlar böyle yakma etkisi uygulanıyor. Ekstra bu da bir hasar çıkartıyor. Yani durduk yere yanıyor sürekli. O yüzden Sharpen'da kullanacağımız imza becerilerinde mesela yangın felaketi zaten Tedora ile beraber kullanıyorsunuz. Ekstrasında savaş taktiğinde diyor ki düşman bile strateji hasar verir. Direkt hasar çıkartıyor zaten Shalman ayrıca. Ve birliğin diyor birimlerini yeniler. Yenileme ve hasar olarak komplara fayda sağlıyor Shalman. Zaten imza becerisinde biz burada konuştuk hocam. Direkt yine ana komutanın becerisine etki ediyor. Bunları direkt kullandırtıyor. Yükleme haline sokuyor. Yükleme haline girdikten sonra da aniden tekrar kullandırtabiliyor. Ve beceri hasarını da ekstrasını arttırıyor. Aslına bakarsanız Shalman evet biraz tutucu bir komutan. Fakat hasarı çok yüksek çıkartıran bir komutan. Ee, Ben bunu biraz Tribuna kafasına görüyorum. Hani sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi bundan sonrasında da bir Ramses var. Genelde Shalman Fatih şey içinde ya Kanuni Sultan Süleyman içinde düşünülüyor. Genelde bekleyenler var. Uygun mudur? Uygundur. Çünkü niye? Evet Süleyman hasar atıyor ama çok bir hasar sanki çıkartamıyor gibi. Genellikle çok dayanıklı bir şekilde duruyor Kanuni Sultan Süleyman. Shalman'la beraber hasarını da gerçekten arttırabilir. Bu konuda inanıyorum. Shalman alınır mı? Bence alınır. Evet geldik. Ramses'imize merak edilen Ramses'imize geldik. Şimdi Ramses'te ana komutan becerisini incelediğimiz zaman bu arada bir seviye olduğu için oralar düşük. Bunlar daha yüksek normalde. Alandaki 3 düşman birliğin hareket hızını, bak hasar demiyor. Hareket hızını 3 saniyeliğine işte %5,96 ve ikinci seviye geçerisinde 9,20'ye çıkıyor. Yani yüksek çıkartıyor oranları. Azaltıyor hareket hızını. Sonra kutsal koruma haline girer ve stratejiyi arttırıyor. Ve saniyede bir kez ek bir imza becerisi etkinleştirir. Saniyede bir kez ek imza becerisi etkinleştiriyor. Daha sonra hasar %50 azalır, arındırılamaz diyor. Yani böyle arındırma etkisi kullanılırsa arındırılamaz diyor. 9 saniye sürer. Çatışmaya girdiğinde ilk 150 öfke kazanır. Abi zaten bak kendi kendine imza becerisini hızlı hızlı atmaya yönelik bir kahraman. Zaten hızlı hızlı atıyor. Taktikçi komutanlardan da Ramses'in en çok sevilmesinden nedeni de bu zaten. Hani diğerleri genellikle çok dayanıklı, daha düşük hasarlar, daha orta düzey hasarlar. Ama Ramses hem dayanıklı hem de yüksek hasarlar ve ani imza becerileri çıkartmaya başlıyor şeyleri yani skill'lerini. Ekstrasında yanlış Shalman koyuyorsun. Yanına da Shalman koyduğun zaman o ne diyor? Yükleme haline sokar diyor. Bir daha attırır diyor. Yani bu sürekli imza becerisi sürekli skill attığı için arkadaşlar yüksek hasarla çıkartabiliyor. Zaten dayanıklılığı da ekstrasında var. Şurada imza becerisinde düşman birliğine hasar verir diyor. Şu kadar strateji bonusu savaşın ilk 30 saniyesi boyunca imza beceri her etkinleştirildiğinde ek olarak işte şu kadar öfke yenilenir. Bakın bir Selahattin Eyyubi özelliği görüyoruz. Bu etki 30 saniye sonra her etkinleştirmede 0,6'dan işte 60'tan öfke yenilemeye kadar azalır. Birliğe yönelik diğer öfke yenileme etkileri geçerli olmaz diyor. Şimdi kendi kendine öfke basıyor. Ekstrasında burada gördüğünüz gibi o ilk savaşın 30 saniyesi boyunca imza becerisi etkinleştiriliyor sürekli. Ek olarak da öfke çıkartıyor. Yani ilk 30 saniye bir dayanmanız lazım bu Ramses'e karşı. İlk 30 saniye etkisi daha da büyük oluyor. Burada ana komutanını zaten gördük. Burada bir nevi Selahattin Eyyubi'nin bir parçası var. Bir bölümü var. Ekstrası ana komutanda zaten kendini tetikletiyor. Bir tribüana gibi. Bir de yanına siz Shalman'ı koymuşsunuz. Ekstrasında bunun bir de imza becerini ani etkileştiriyorsunuz. Bu kahraman tabii ki meta olur hocam. Bu yüzden zaten insanlar 3. sezonda sürekli Ramses birikim. Adam birinci sezonda 3. sezon için Ramses için birikim yapıyor hocam. Bunun için biriktiriyor. Önerir miyim 3 sezon beklemeni? Hocam zevk almasın 3 sezon. Hani hiçbir kahraman yapmazsan. Hani beklenir ama daha sonrası zaten terörü de biliyorsunuz. Bu kadar bunlar. Hocam şimdi en çok sorulanlardan hepsi soruluyor gerçi de Fatih Sultan Mehmet. Şimdi bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Şöyle geldik. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet nedir hocam? Bir destek kahraman, bir buffçı kahramandır.
Fatih Sultan Mehmet'i Kılıçlı'da da Fatih Sultan Mehmet'i kudretçilerin okçularında da çok rahatlıkla kullanabiliriz. Neden çok rahatlıkla? Şimdi şey diyorlar genelde. Ya hangisinde daha iyi? Abi hangisinde daha iyi değil. Onu senin imza becerilerin etkiler. Ne bileyim ikisinde zaten etkisi olan şeyler var bunun içerisinde. Şimdi size göstereceğim. İmza becerisine geldiğimiz zaman diyor ki her 6 saniyede bir %60 ihtimalle şu etkileri tetikler diyor. Hiç tetiklenmeyebilir bu arada. Her etki ayrı ayrı kontrol edilir. Bak birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine azaltır. Bak bir savunma etkisi var. Koy buraya bir tane Barbarossa. Tamam mı? Bir Barbarossa kadar etmez ama bir özellik olarak atıyorum. Kudret bonusu. Birliğin aktif ve ikincil vuruş becerilerinin verdiği hasarı 3 saniyeliğine arttırır. Şimdi niye dedik abi kudret okçu ve kılıçlılar? Şimdi abi bizim kudret okçularımız ne yapıyor? İkinci vuruş atıyor değil mi? İkinci vuruş etkisini bak buradan destekliyor. Sonrasında bizim Miyamoto'muz, Yodit'imiz ne atıyor abi? Ondan yana koyabileceğimiz aktif skill'ler kullanıyor. Çoğunlukla yani %80 ihtimalle aktif skill'ler kullandığı için bunlara da ekstrasında ikisine de destek veriyor Fatih Sultan Mehmet. Daha sonra ikinci vuruş verdiği hasarı 3 saniyelerinde şu kadarını arttırır diyor bak. Şimdi geldiğimiz zaman abi Fatih Sultan Mehmet'e şimdi bak gelelim. Gelelim hocam. Buradan önce okçulara gelelim. Tamam şurada Bilve için önemli sıkıntı değil. Burada bunun için yok. Tamam. Şimdi burada diyor ki Baykuş Ağa'da huzurlu sığınak. Tamam. Her 6 saniyede bir birimleri yeniler. Sürekli yenileme yapıyor. Beceri hasarı alınca %75 ihtimalle birimlerin 3 saniye boyunca alınan hasar %5,05 oranda eşit miktarda yeniler. Hasar alsa da yeniliyor. 6 saniye bir de yeniliyor. Tamam mı? Baykuş adında. Yani siz bununla kompu sağlamlaştırmaya çalışıyorsunuz. Huzurlu sığınakta da kahramanın birim yenilemesinin ardından birilerinin aldığı hasar 3 saniye. Ya Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar bir savunma kahramanı. Şimdi bunu nerede kullanırsınız ve ne zaman kullanırsınız? Okçu için gider mi bir savunma kahramanı olarak? Gider. Neden? Çünkü okçuda genellikle çok fazla savunmaya yönelik kahraman yok. Şimdi buraya attınız Mulan, Bilve, işte pardon Mulan, Atilla, Fatih Sultan Mehmet'i buraya koydunuz. Ya da Mulan ya da Bilve hangisi varsa sizde. Bu Fatih Sultan Mehmet o kompun dayanıklılığını ön plana çıkartır daha çok. Burada da gördüğünüz gibi bak burada okuduğumuz gibi az önce de 205 becerilerin aldığı verdiği hasarı 3 saniyeliğine diyor arttırır. Zaten hasar arttırmayı yaptırıyor sana. Buradaki neyini tetikliyor? Burada ikinci vuruşunu tetikliyor. Tamam mı? Burada Bilve'de çifte saldırı da Mulan koyduğunuz için buradan örnek veriyorum. Mulan, Atilla. Ya çifte saldırı bir kahramanda olmasına da gerek yok. İlla attırabilir yani o çok önemli değil. O yüzden abi Mulan çok önemli değil derken olsun yani hayır. Şimdi şeye gitmesin yanlış tarafa. Burada Mulan'dan örnek veriyoruz. Mulan, Atilla, Fatih Sultan Mehmet. Abi bu sağlam komp gider. Şimdi bir de diyorsunuz ki bunda mı Miyamoto'da mı? Bunda mı Yodit'te mi? Bak abi yine gelelim. Burada Yodit'te önermiş. Şimdi senin tabii ki Yodit'in bir Mulan'a ya da bir Bülü'ye göre daha dayanıklı. Bir aktifçidir. Evet Miyamoto da koyabilirsiniz buraya hiç fark etmez. Bak burada da var. Ee, aktifçidir. Orta dayanıklıktadır bu Yodit'te Miyamoto'da kılıçlar. Siz gidip Mulan'da kullanırsanız o kompu ayakta tutmaya yönelik çalışırsınız. Biz ne yapıyoruz mesela genelde? İşte yeteneklerdir, taşlardır falan genellikle kendi kompunuzun türünden gidebiliyorsunuz tamam mı? Bazen diyorsunuz ki şuna ne takalım? Abi buna ne takalım değil. Sen kendi kompunu danayacaksın. Senin kompun dayanıksız mı? Senin kompun çok mu tank? Atıyorum benim Mulan'ım çok dayanıksız. Ben Mulan'a gemlerimi takmışım savunma, takmışım can. Evet hasarda takmışım. İkinci vuruşlar hiç kaçırmamışım. Ama genellikle dayanıklı şeye götürmem gerekiyor. Çünkü zaten hasar atıyor. Şimdi burada da bunu kullanıp kullanmamak Fatih Sultan Mehmet'e size kalmış. Ben istersen konsantre kullanırsın. Bunun etkileri ayrı. Konsantrine de geleceğiz şimdi. İstersen bu arada bir öneri yanlış arkadaşlar. Sakın Yodit Tribuna Miyamoto yapmayın. Miyamoto 3. sırada iş yapmaz. Miyamoto her zaman ana komutandır. Bu da ek bilgi olsun burada. Yodit'i istersen 2'ye at istersen 3'e koy. Yodit her yerde iş yapar ama Miyamoto ana komutan olması lazım. Fatih Sultan Mehmet senin savunmanı dayanıklı hale getirir. Kahramanları daha dayanıklı hale getirir. Fatih Sultan Mehmet böyledir. İkinciyle aktif konusunda da verilen hasarı arttırır. Bu şekilde bir kahraman. Bu net. Bu kadar abi. Şimdi Konstantin'e gelelim. VIP 12'de açılan bir tane Konstantin'imiz var bizim. Severek kullanıyorum fakat fiyat performans olayı tartışılır. Tamam bu konuya girmeyeceğim. Herkes için değişiklik gösterebilir. Birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı şu kadar. Kumandanın her imza aktif becerisi etkinleştirdiğinde birliğin aldığı hasar 3 saniyeliğine azaltır diyor. Hasar azaltma ya zaten savunma komutanı bu. Burada kahramanlı birimlerin yenilemesinin ardından birliğin aldığı hasar 3 saniyeliğine azaltır. Zaten bak Konstantin'i ben genellikle kullanıyorum.
Çünkü abi Konstantin benim Miyamoto'mu dayanıklı hale getiriyor. O yüzden ben bunu kullanabiliyorum. Ama Miyamoto Tribune'ı Yodit de yapabilirsiniz. Ben bu konuyu çok uzatmayayım çünkü konumuz 3. sezon kahramanları. Çok yükseltmeyeceğim ama yine gelmişken bir tane Şalman açalım hocam. Baya birikim yapıyoruz burada. Şalmanımızı bir tane açalım bari hayrımıza kalsın. Tamam açtık. Ses ver. Her şeyi gösteren oluyor. Bir fırsat var. Evet Şalmanımızla almış olduk. Şuradan atladık. Şalmanımız da elimizde bulunsun. Hep ne diyoruz abi? Bir kahramanı yükseltemeyecekseniz bile alın elinizde bulunsun. İleride bir etkinlik gelir. İleride bir şey gelir. Sıfır yıldız kahramanları arttırabileceğiniz elinde bulunan kahramanları arttırabileceğiniz bir etkinlik gelir. Onları da o şekilde ileride tamamlayabilirsiniz. Hiç kullanmasanız dahi elinizde bulunsun. Şimdi askerler konusunda, ordu konusunda bu şekilde size 3. sezon kahramanlarını anlattım. Sizin nerede kullanmak istediğinizi veya size lazım olup olmadığını. Şimdi bir de ekstrası Mansa Musa var bu arada. Mansa Musa'ya geçiyorum şimdi. Onu da anlatayım. Ondan sonra çünkü Mansa Musa'da Barbarossa ile çok şey yapılıyor. Abi Barbarossa tamamen savunma. Yani Barbarossa alıyor Richard'ı, Leonidas'ı, işte Boudica'yı alıyor kucağına diyor ki bana vurun diyor, ona vurmayın, onlara vurmayın diyor, savunuyor, sırtını böyle siper ediyor. Yani Fredrik Barbarossa bu. Yani ben size hiç imza becerilerini açmadan söyleyeyim. Bana vurun diyor, onlara dokunmayın diyor yani. Böyle bir şilekeş reisimiz. Şimdi Mansa Musa. Evet şimdi diyorsunuz ki bu da tank reis. Yani niye Fredrik Barbarossa ile Mansa Musa'yı nasıl ayırt edeceğiz? Mansa Musa ne iş yapacak? Barbarossa ne iş yapacak diye soruyorsunuz. Haklısınız hocam. Hemen buradan cevaplıyorum. Zaten genellikle biliyorsunuz imza becerisine bakıyoruz. Fredrik Barbarossa'ya ne dedik? Abi savunma ya. Savunma tutuyor sırtını. Siper ediyor. Arkadan kırbaçlıyorlar falan. Bu diyor bana vurun bana vurun onlara vurmayın diye fedakar bir adam. Şimdi Mansa Musa reisimiz de diyor ki birliğin 12 normal saldırı aldıktan sonra saniyede 2 normal saldırıya kadar sayılır diyor. Saniyede 2 tane sayılabilir en fazla. Düşman birliğine kudret hasarı verir. Bak bir hasarı aldık. Bir tane vuruyor. Niye iyi abi? Çünkü Drakte'den buna çok üzülür. Çünkü hocam zaten bizim Richard Comp'tan şikayet ettiğimiz dayanıklılık değil. Hasarı yavaşlatması. Çok yavaş çıkıyor. O yüzden Mansa Musa ekstra bunlara bir hasar oranı olarak geliyor. Hasar çıkartmak için geliyor. O yüzden devam ediyorum. Düşman birliğine kudret hasar verir ve birliğin aldığı hasar 3 saniyeni azaltır. Tamam burada bir savunma verdi. Bir barbarossalık yaptı. Bir de hasar verdi ekstrasında. Şimdi burada gelelim önerdiği imza becerilerine. Bu imza becerileri üzerinden bizim Mansa Musa'mız ne yapıyor? Ne ediyor? Bakın altın yolculuk ve korkusuz misilleme. Altın yolculukta ne işimize yarıyor bizim? Birliğin 12 normal saldırı aldıktan sonra işte en fazla sayılır. Birliğin birimlerini yeniler. Yenileme oranı şu kadar kudret bonusu ve kumandanın verdiği hasar üstlerine arttırır diyor. Hasar da arttırmaya yönelik. Normal saldırılardan isabet aldığında %20 ihtimalle karşı saldırı yapar. Bak. Karşı saldırı kim yapıyor hocam? Richard yapıyor. Bu da gelmiş bir ana kom aslında korkusuz misillemeyle bir ana komutan becerisini çift atmış oluyorsunuz. Yani hem Richard kullanıyor. Mansa Musa 3. komutan olduğu için ana komutanı kullanamıyor. Ekstra bakarsanız korkusuz misillemeyle de burada bunu kullandırtıyoruz biz bu kahramana. Karşı saldırı yapar ve saldırgana kudret hasar verir. Saniyede bir defaya kadar karşı saldırı aynı zamanda birliğin birimlerini yeniler ve yenileme oranı işte %7.45 bu da bir seviye. Kudret bonusu her 6 saniyede bir de tetiklenir diyor. Şimdi bak Barbarossa sadece savunma yaparken genellikle sadece savunma yaparken Mansa Musa ekstra bu kompa Boudica hasar atıyor mu? Atıyor. Richard atıyor mu? Atıyor. Sadece biraz yavaşlığı bizi şey yapıyor. Bu Leonidas'ta bambaşka. Leonidas'ınız varsa kullanabilirsiniz bu arada. Bambaşka bir hale gelir. Richard kompu, Richard kahramanı da çok seviyorum bu arada. Fakat sadece karşı saldırı yaparken o birikmeyle imza becerisine atması çok uzun sürüyor hocam. Aktif bir komp geldiği zaman karşısına hızlı hızlı skill atan bir komp geldiği zaman kendisi dayanıklı fakat imza becerisine atana kadar biraz yavaş kalıyor. O yüzden Mansa Musa'nın gelmesiyle bu komp aslına bakarsan çift ana komptan şeklinde de gitmeye yakın bir hale geliyor. İkisi de karşı saldırı, işte ikisi de hasarları çıkartmaya başlıyor. Kudret etkileri uygulamaya başlıyor. Zaten Boudica ile Richard vururken ekstrasında bu kompa bir kudret saldırısı yapan kahraman da eklemiş oluyoruz. Tamam mı? Ekstrasında zaten savunmasını veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Fredrik Barbarossa ile tank oğlu tank olan bu komp Mansa Musa'nın gelmesiyle ekstrasına reis ben burada hasarımı da artık veriyorum meselesine dönecektir.
Buradan Richard'çılara, Leondas'çılara, Bodikacılara duyurulur arkadaşlar. Şimdi olaylar bu şekilde. Bu şekilde anlatmaya çalıştım size. Böyle hikayeli işte hani buraya bunu yapar, burada bunu yapar. Sadece imza becerilerini okuyup geçmedim. Ya böyle seriler istiyorsanız bazı kompları artık böyle anlatayım. Şey yapayım hatta geçenki anlamasanız paranız ziyade videosundaki gibi işte anlatmamı istiyorsanız o şekilde komplar da yapabilirim. Çünkü direkt imza becerisi oku geç oku geç. Tabii öneri de olmayınca insanlar ister istemez abi nereye koyacağız ne yapacağız diyor. Anlatacaklarım bu kadar. Sizde öneriniz varsa yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.